Ya bazı çocuklar bu dünyaya ait olmayan hatıralarla doğuyorsa, ya aramızda Mars'ta yaşadığı hayatı, batan kıtaları ve evrenin sırlarını hatırlayan çocuklar varsa, onlara mucize çocuklar diyoruz. Ve hikayeleri bildiğiniz her şeyi sorgulatacak. Bu çocuklar kim ve bize ne anlatmaya çalışıyorlar? Bu Boriska Kiprianovic. Rusya'da doğan bu dahi çocuk daha konuşmayı yeni öğrenmişken Mars'taki geçmiş yaşamını anlatmaya başladı. Söylediğine göre Marslılar nükleer bir savaşta yok olmuş. Boriska, Mısır'daki Büyük Gize piramidinin sırrını ve Sphinx'in kulağının arkasındaki gizli bir mekanizmayı bildiğini iddia etti. Henüz okuma yazma bilmezken bilim insanlarını hayrete düşüren astronomi bilgileri veriyordu. Peki ya tüm bu anlattıkları hayal ürününden fazlasıysa, hikayesi ilk olarak Pravda gazetesinde yer almasıyla geniş kitlelere ulaştı. Volgograd bölgesinde bir üniversite profesörü olan Gennady Belimov, henüz 7 yaşındaki Boriska'nın bir kamp gezisi sırasında yetişkinlerden oluşan bir topluluğu 1,5 saat boyunca büyülediğine tanık olmuştur. Boriska, bu süre zarfında Mars ve Lemurya'daki geçmiş yaşam anılarını büyük bir özgüven ve detay zenginliğiyle anlatmıştır. Boriska'nın anlatısının en dikkat çekici yönlerinden biri, Mars ve Lemurya hakkında sunduğu bilgilerin yaşına göre beklenmedik bir içsel tutarlılığa ve karmaşıklığa sahip olmasıdır. Bu durum olgunun basit bir çocuk fantezisi olarak açıklanmasını zorlaştırmaktadır. Mars'taki geçmiş yaşam. İddiasına göre Mars uygarlığı nükleer bir felaket sonucu atmosferini kaybetmiş ve hayatta kalan az sayıda Marslı yeraltı şehirlerinde yaşamaya başlamıştır. Marslıların nispeten genç, yaklaşık 30-35 yaşlarında kaldığını ve dünyanın yaşlanmaya neden olan havasını sevmediklerini belirtir. 800 bin yıl önce battığına inanılan efsanevi Lemurya kıtasında yaşadığını anlatır. Burada bir arkadaşı olduğunu ve bu arkadaşının bir felaket sırasında gözlerinin önünde can verdiğini büyük bir üzüntüyle aktarır. Lemuryalıların yaklaşık 9 metre boyunda devasa varlıklar olduğunu iddia etmiştir. 2009 ve 2013 yıllarında dünyayı etkileyecek büyük felaketler öngörmüştür. Bu kehanetlerin ilki 2009'da bir kıtayı, İkincisi ise 2013'te daha da yıkıcı bir olayı işaret ediyordu. Ancak öngörülen bu felaketlerin belirtilen tarihlerde gerçekleşmemiş olması, pek çok gözlemcinin onun diğer iddialarının geçerliliğini sorgulamasına neden olmuştur. Hastalıkların insanların doğru yaşayamaması ve mutlu olamamasından kaynaklandığını savunur. İnsanların geçmiş hataları yüzünden acı çekmek yerine kaderlerinde olanı bulmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri gerektiğini söyler. Sevgi ve alçak gönüllülük kurallarını vurgular. Biri sana vurursa düşmanına sarıl, özür dile ve önünde diz çök. Biri senden nefret ederse onu tüm sevgini ve bağlılığınla sev ve af dile. 2007 yılında Project Camelot ekibi 11 yaşındaki Boriska ile bir röportaj gerçekleştirdiğinde farklı bir tabloyla karşılaştılar. Röportajda Boriska, geçmiş yaşam anıları hakkında konuşmaktan çekingen davranıyor. Bu konuları gençliğinde konuştuğu şeyler olarak geçiştiriyordu. Gözleri artık Mars veya Lemurya anılarıyla parlamıyordu. Daha çok yaşıtı olan herhangi bir çocuk gibi video oyunlarıyla ilgilenen bir gence dönüşmüştü. Boriska'nın hikayesi, insan bilincinin kökenleri ve evrenle olan potansiyel bağlantımız hakkında derin sorular sormaya devam etmektedir. Ancak iddialarını destekleyecek fiziksel bir kanıtın bulunmaması, vakayı parapsikolojik araştırmalardaki klasik tanıklığa dayalı kanıt ile ampirik ispat arasındaki gerilimin tipik bir örneği haline getirmektedir. Cennetin ressamı Akiane ya da Akiane Kramarik. 4 yaşında Tanrı'dan vizyonlar görmeye başlayan bu küçük kız, gördüklerini inanılmaz bir yetenekle tuvale döktü. Ateist bir ailede büyümesine rağmen Akiane cennetin, ruhsal varlıkların ve hiç görmediği yüzlerin resimlerini yaptı. Bu inanılmaz yetenek ve bu derin bilgi küçük bir çocuğa nereden geliyordu? Çin'in süper psikikleri ulusal düzeyde bir fenomen. Olağanüstü yeteneklere sahip çocuk ordusu, bireysel ve izole vakaların çok ötesine geçerek Çin'de ulusal bir araştırma konusu haline gelmiştir. Batıdaki münferit hikayelerin aksine Çin hükümeti ve ordusu
Bu fenomenlere bilimsel ve askeri bir ciddiyetle yaklaşarak konuyu insan vücudu bilimi adı altında bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almıştır. Çin'de bu yetenekler istisnai insan fonksiyonları, Exceptional Human Functions, EHF olarak adlandırılmaktadır. Bu konudaki ülke çapındaki ilgi patlaması 1979 yılında Sichuan Daily gazetesinin Tang Yu adlı bir çocuğun kulağıyla okuma yeteneğini keşfettiğini duyurmasıyla başlamıştır. Bu haber ülke genelinde benzer yeteneklere sahip yüzlerce çocuğun ortaya çıkmasına neden olmuş ve Çin içinde hararetli bir tartışma başlatmıştır. Destekçiler ve şüpheciler People's Daily gibi devletin yayın organlarında ve Nature Magazine gibi ilimsel dergilerde aylarca süren bir münazaraya girişmişlerdir. Çin Bilimler Akademisi'nin önde gelen isimlerinden Yu Guangyuan gibi şüpheciler, bu fenomenlerin bilinen fizik yasalarını ihlal ettiğini ve muhtemelen birer hile veya yanlış yorumlamadan ibaret olduğunu savunmuşlardır. Gözlemlenen olağanüstü yetenekler. Bu tartışmalara rağmen araştırmalar devam etmiş ve Çinli çocuklarda gözlemlenen EHF yeteneklerinin şaşırtıcı bir çeşitlilik gösterdiği belgelenmiştir. Psikokinezi, zihin gücüyle nesneleri hareket ettirme. Bu alandaki en ünlü isimlerden biri olan Zheng Baosheng, mühürlü ilaç şişelerinden hapları dışarı çıkarabilmesiyle tanınır. Daha da etkileyici bir gösteride tanıkların önünde 100 poundluk, yaklaşık 45 kiloluk bir şeker çuvalını bir deponun duvarından geçirerek hareket ettirdiği rapor edilmiştir. Bunlar güvenilir tanıklar tarafından rapor edilmiş olsa da kontrollü bilimsel koşullar altında tekrarlanması zor olan eylemlerdir. Göz dışı görüş, non-ocular vision. Tang Yu'nun vakasıyla popülerleşen bu yetenek çocukların sadece kulaklarıyla değil, parmak uçları, koltuk altları, burunları, hatta ayaklarıyla bile yazıları okuyabildiğini göstermiştir. Bu çocuklar katlanmış veya bir kutu içine konmuş kağıtlardaki yazıları ve resimleri doğru bir şekilde algılayabilmektedir. Uzaktan iyileştirme ve moleküler değişim, mucize doktor olarak anılan Yang Xin, binlerce kilometre öteden insanların hastalıklarını iyileştirdiğine dair iddialarla ünlenmiştir. Daha da önemlisi, Yang Xin'in yetenekleri bilimsel deneylere konu olmuştur. Tsinghua Üniversitesi'nde yapılan testlerde Yang Xin'in uzaktan gönderdiği enerjiyle su gibi sıvıların moleküler yapısını değiştirdiği lazer Raman spektroskopisi ile gösterilmiştir. Kayıtlarda geçen diğer olağanüstü yetenekler arasında çiçek tomurcuklarını saniyeler içinde açtırma, yırtılmış oyun kartlarını eski haline getirme ve hatta duvarların içinden geçme gibi inanılmaz eylemler bulunmaktadır. Çin hükümetinin bu konuya ilgisi sadece bilimsel merakla sınırlı kalmamıştır. Çin roketçiliğinin babası olarak bilinen dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Qian Saisen, bu olguyu insan vücudu bilimi olarak tanımlamış ve modern bilimin sınırlarını zorlayan yeni bir devrimin başlangıcı olarak görmüştür. Onun liderliğinde EHF, potansiyel askeri ve teknolojik uygulamaları nedeniyle ulusal güvenlik ve stratejik araştırma meselesi olarak ele alınmıştır. Bu yaklaşım, Çin'in bu fenomenleri batıdaki daha bireysel ve akademik çalışmalardan ne kadar farklı bir düzlemde değerlendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bilimin merceğinden geçmiş yaşam anılarını hatırlayan çocuklar, olağanüstü çocuk fenomenini daha akademik ve yapılandırılmış bir çerçevede ele almak, bizi batıda yürütülen bilimsel araştırmalara yönlendirir. Bu alandaki en sistematik ve uzun soluklu çalışmalar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Virginia Üniversitesi Algısal Çalışmalar Bölümü Division of Perceptual Studies, DOPS tarafından yürütülmektedir. Dr. Ian Stevenson tarafından başlatılan ve daha sonra Dr. Jim Tucker tarafından devam ettirilen bu araştırmalar, geçmiş yaşam anılarını hatırladığını iddia eden çocuk vakalarını bilimsel bir metodolojiyle incelemeye odaklanmıştır. Araştırmanın temel bulguları ve metodolojisi, DOPS araştırmacıları 10 yıllar boyunca topladıkları binlerce vakayı analiz ederek bu fenomenin belirli ortak özelliklere sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bulgular, konunun basit bir çocuk fantezisinden daha karmaşık olabileceğine işaret etmektedir. Yaş faktörü. Olgular genellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çok küçük çocuklarda görülmektedir.
Çocukların anlattığı anılar genellikle 7 yaş civarında okul hayatının başlaması ve yeni deneyimlerin artmasıyla birlikte doğal olarak solma ve unutulma eğilimi göstermektedir. Doğrulanabilir ifadeler. Araştırmanın en güçlü yönlerinden biri çocukların ifadelerinin doğrulanabilirliğidir. Çocuklar, hiç tanımadıkları veya haklarında bilgi sahibi olamayacakları ölen bir bireyin hayatı, ailesi, mesleği ve özellikle de ölümüyle ilgili spesifik ve çoğu zaman doğru ayrıntılar vermektedir. Araştırmacılar bu iddiaları titizlikle araştırarak ölen kişiye ait resmi kayıtlar, aile üyelerinin tanıklıkları ve diğer belgelerle karşılaştırırlar. Doğum lekeleri ve kusurları. Vakaların yaklaşık %30'unda çocukların vücutlarında iddia ettikleri geçmiş yaşamdaki kişinin ölümcül yaralarıyla uyumlu doğum lekeleri veya fiziksel kusurlar bulunmaktadır. Örneğin geçmiş yaşamında vurularak öldüğünü söyleyen bir çocuğun vücudunda kurşun, giriş ve çıkış yaralarına karşılık gelen doğum lekeleri görülebilmektedir. Bazı durumlarda bu iddialar ölen kişinin otopsi raporlarıyla karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Vaka sayısı. Dobbs son 50 yılda dünyanın dört bir yanından Kuzey Amerika ve Avrupa'da dahil olmak üzere 2500'den fazla reenkarnasyon tipi vaka toplamış ve bunları detaylı bir veri tabanında kodlamıştır. Bu geniş veri havuzu olgunun kültürel veya coğrafi bir sınırlama olmaksızın evrensel bir fenomen olabileceğini düşündürmektedir. Çocukların tipik ifadeleri araştırmalar, bu çocukların benzer ifadeler kullanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bir ebeveynin veya bakıcının duyabileceği tipik ifadelerden bazıları şunlardır. Sen benim annem, babam değilsin. Benim başka bir annem, babam var. Ben büyükken mavi gözlerim vardı, bir arabam vardı vesaire. Ben öldüm. Bir araba kazasında vesaire. Bilimsel topluluğun genel olarak bu tür araştırmalara şüpheyle yaklaşmasına rağmen Dobbs gibi saygın kurumların topladığı veriler ve yayımladığı yüzlerce makale bu gizemli olgunun göz ardı edilemeyecek kadar önemli ve tutarlı kanıtlar sunduğunu göstermektedir. Bu bulgular bilincin doğası ve ölümden sonraki varoluş hakkındaki temel soruları yeniden gündeme getirmektedir. Bu olağanüstü yeteneklerin kökeni nedir? Neden genellikle çocukluk döneminde en saf ve güçlü haliyle ortaya çıkıp yetişkinlikle birlikte zayıflama eğilimi gösterirler? Bu temel sorular hem araştırmacıların hem de meraklıların zihnini meşgul etmektedir. Özellikle Çin'de istisnai insan fonksiyonları EHF üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar bu yeteneklerin gelişim ve zayıflama dinamiklerine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Çin'deki araştırmalar EHF yeteneklerinin yaşla olan ilişkisini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gözlemlere göre bu yetenekler genellikle 10-13 yaşları arasında zirveye ulaşır. Ancak ergenliğe geçişle birlikte özellikle kız çocuklarında ilk adet görme, menstruasyon sonrası bu güçlerde belirgin bir zayıflama veya tamamen kaybolma eğilimi gözlemlenir. Bu durum hormonal ve biyolojik değişimlerin bu hassas yetenekler üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. Çin'deki araştırmacıların yeteneklerin ortaya çıkması, güçlenmesi ve korunmasındaki en önemli faktör olarak işaret ettikleri pratik Qigong'dur. Qigong, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan, bedenin enerji akışını Qi düzenlemeye odaklanan bir zihin-beden egzersiz sistemidir. Araştırmalara göre düzenli Qigong pratiği bu gizli psikik potansiyelleri sadece ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda onları güçlendirerek ergenlik dönemindeki zayıflama sürecini yavaşlatabilir ve hatta yeteneğin yetişkinliğe taşınmasını sağlayabilir. Bu, Yansin gibi yeteneklerini Qigong aracılığıyla bilinçli olarak geliştiren ustalar ile ergenlikle birlikte güçlerini kaybeden diğer çocuklar arasındaki temel farkı açıklayabilir. Bu durum EHF'nin sadece doğuştan gelen bir özellik olmadığını, aynı zamanda belirli pratiklerle geliştirilebilen bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Kaynaklarda yeteneklerin ortaya çıkışını tetikleyebilecek başka faktörler de belirtilmektedir. İndüksiyon, bir usta veya deneyimli bir uygulayıcı tarafından hipnotik telkin veya odaklanmış düşünce yoluyla bir bireyin gizli yeteneklerinin tetiklenmesi. İnanç, güçlü dini veya spiritüel inanç sistemlerinin
bireyde psikik fenomenleri harekete geçirebilmesi. Sürekli açlık. Tarihsel olarak Çin ve Hindistan gibi yaygın açlık ve yokluk çeken toplumlarda daha fazla psikik vaka rapor edilmesi dikkat çekicidir. Bu durum, bedensel yoksunluğun zihinsel ve ruhsal duyarlılığı artabileceği teorisini gündeme getirmiştir. Sonuç olarak bu olağanüstü yeteneklerin yalnızca doğuştan gelen ve zamanla kaybolmaya mahkum bir armağan olmak zorunda olmadığı anlaşılmaktadır. Aksine insan potansiyelinin derinliklerinde yatan ve doğru koşullar, inanç sistemleri ve özellikle Qigong gibi disiplinli pratikler altında geliştirilebilen veya yeniden canlandırılabilen bir yeti olduğu fikri giderek güç kazanmaktadır. Bu yazıda insan potansiyelinin sınırlarını zorlayan farklı mucize çocuk profillerini inceledim. Mars'tan evrensel anılar taşıdığını iddia eden Boriska gibi yıldız çocuklar, Çin'in ulusal bir mesele olarak ele aldığı çeşitli psikik yeteneklere sahip süper psikikler ve son olarak Virginia Üniversitesi'nin bilimsel metodolojiyle araştırdığı geçmiş yaşamlarına dair doğrulanabilir anıları taşıyan çocuklar. Bu fenomenler birbirinden farklı görünse de insan bilincinin henüz anlamadığımız katmanlarına ve potansiyellerine işaret eden ortak bir tema paylaştığını göstermektedir. Bu çocuklar bilincin sadece beyin kimyasının bir ürünü olmayıp çok daha derin ve gizemli bir kaynağa sahip olabileceği fikrini güçlendirmektedir. Bu üç farklı yaklaşım, mistik, pragmatik ve akademik, aynı gizeme farklı merceklerden bakmaktadır. Belki de bu çocukların asıl mucizesi, sergiledikleri yeteneklerden ziyade gerçekliğin doğası, bilincin kökeni ve insan potansiyelinin sınırları hakkında bizi bu kadar temel ve rahatsız edici sorular sormaya zorlamalarıdır. Bugün de bir gizemin kapısını araladık ve umarım sizlerin yararına olmuştur. Böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. İlgili yazımın linkini aşağıda bırakıyorum. İsterseniz oradan da ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Düşmanlarınızın çatır çatır çatladığı, dedikodu yapanınızın kahrolduğu, yıldız gibi parladığınız bir gün olsun. İyi günler.